Kadın olmak ne demek? Kimi zaman sessiz kalmak zorunda bırakılmak, kimi zaman göz göze bile gelememek. Ama artık anlatıyoruz. Bu program bir televizyon içeriği değil. Bu program bir yüzleşme. Her hafta bir kadın, her kadın bir hayat. Ve şimdi kadın olmak başlıyor. Benim adım Hande. Şu an 30 yaşındayım. Ama gerçek anlamda kendimi yaşamadığım, hatta kendime hiç sahip olamadığım bir 30 yıl. Çünkü bir gün henüz 11 yaşındayken birisi odaya girdi. Ve benden sadece çocukluğumu değil bedenimi de aldı. İzmir'in kenar mahallelerinden birinde oturuyorduk. Babam belediyede çalışıyordu, annem ev hanımıydı. Apartmanımızın üst katında amcamgil oturuyordu. Onların oğlu Yusuf 16 yaşındaydı. Ben ona hep abi derdim. Çünkü bize ders çalıştırırdı. Bazen okuldan alırdı. Annem yokken bana göz kulak olurdu. Güvendiğimiz biriydi. Bir gün annem pazara giderken beni Yusuf'lara bıraktı. Evin salonunda oturuyorduk. Gel. Sana odada bir şey göstereceğim dedi. Çekinmedim. Oda karanlıktı ama pencere açıktı. Koltukta oturmamı istedi. Sonra kapıyı kapattı ve kilitledi. Yusuf yanımda oturdu. Gülüyordu. Sen artık büyüyorsun değil mi dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Sonra dizimin üzerine elini koydu. Çekmek istedim ama daha sıkı tuttu. Bir şey yapmayacağım. Sadece seni seveceğim dedi. Karnıma doğru elleri kaydı. Tişörtümün altına girdi. Donup kaldım. Nefes alamıyordum. Tişörtümü yukarı doğru sıyırdı. Göğsüme dokundu. Önce parmak uçları. Sonra avucu. Ağlamaya başladım. Elini çek diyemedim. Beni yatırdı. Pantolonumun düğmelerini açmaya başladı. O an artık ne nefes alabiliyordum ne de bir çocuk gibi hissediyordum. Sadece yerdeydim. Kıpırdamadan, kıpırdayamadan İlk çamaşırıma girdi. Elini çek dedim. Yüzüme baktı. Şimdi değil dedi. Yavaşça bacaklarımın arasına dokundu. Bütün bedenim yandı. Ağladım. Yeter dedim. Ama bağırmak çıkmadı dilimden. Sadece boğuk bir inilti çıktı ağzımdan. Sonra bir anda kapının zili çaldı. Birisi gelmişti. Üstümü örttü. Pencereyi kapattı. Dışarı çıktı. Ben odada tek başıma kalmıştım. Titriyordum. Küçük bir çocuk pantolonunun düğmelerini iliklemeye çalışıyordu. Ama ben çocuk değildim artık.
Kadın da değildim. Sadece yarımdım. Annem geldiğinde hiçbir şey anlatmadım çünkü Yusuf çıkarken kulağıma eğilmişti. Eğer birine söylersen annen çok üzülür. Belki seni bile evden gönderirler. Korktum. Utanmadım. Korktum ve sustum. O gün çocukça kelimeler yerine sessizliği öğrenmiştim. Bir akşam anneme usulca söyledim. Yusuf abi bana dokundu. Annem önce yüzüme baktı. Sonra elleriyle saçımı okşadı. Yanlış anlamışsındır. Yusuf öyle bir çocuk değildir dedi. Sonra da bir daha onunla yalnız kalma dedi. O kadar. Sanki olan hiçbir şey olmamış gibi. O günden sonra evde ışıkları kapatamadım. Karanlığa gizlenir gibi olmuştum. Ve kendi tenime dokunmaya korkuyordum. Çünkü o ten artık bana ait değildi. Okulda herkes sevgililerinden bahsediyordu. Ben kimseye bakamıyordum. Bir gün okul çıkışı bir çocuk elimi tuttu. Dona kaldım, çığlık attım. Herkes dönüp bana baktı. Sonra öğretmen geldi. Sadece eline dokundu. Abartma dedi. Ama kimse bilmiyordu. Ben o gün Yusuf'un odaya kilitlediği ana geri dönmüştüm. Ben orada kalmıştım. Kapıyı kimse açmamıştı. Üniversitede çok iyi bir çocukla tanıştım. Nazik, dikkatli ve bana saygılıydı. Bir gün bana sarıldı. Kusacak gibi oldum. Titriyordum. Kendimi banyoya kilitledim, ağladım. O bana sana ne oldu diye sordu ama ben hala anlatamıyordum. Onun yüzü Yusuf'a dönüşüyordu, onun kokusu Yusuf'un nefesine. Ben sevemedim. Çünkü bedenim sevmeyi değil, korunmayı öğrenmişti. Bir gün bir arkadaşımın zoruyla terapiye gittim. İlk gün sadece oturdum. İkinci hafta ağladım. Üçüncü hafta şu cümle çıktı ağzımdan. Benim çocukluğum çalındı. Terapistim gözümün içine baktı. Bunu geri alabiliriz dedi. Aylarca konuştuk, her detayı anlattım. Yusuf'un nefesini, ellerini, kokusunu. En çok da sessizliğimi anlattım. Sonra ben bir daha susmadım. İlk defa kendime ait oldum. Ben şimdi kadın danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Benimle konuşan, her kadının gözlerinde kendimi görüyorum. Ve onlara şunu söylüyorum. Anlatmak seni kirletmez. Sustukça kirleniyorsun. Ben Hande ve şimdi 2 aylık hamileyim. Bu bedende ilk kez bir can güvenle büyüyor. Çünkü artık bu beden bana ait ve kimsenin değil.